hanımefendiler ve beyefendiler, Los Angeles'tan herkese selamlar. Bugün dünyada film müziklerini konuşacağız. Hepimizin çok severek izlediği, sinema dünyasında kült haline gelmiş filmler hepinizin malumu. Birçok filmi de müziklerinden bile tanıyabiliyoruz. Peki bu müziklerin arkasındaki isimleri yeterince biliyor muyuz? Hadi bir göz atalım. Film müzikleri deyince bütün dünyada ilk akla gelen isimlerden bir tanesi tabii ki Hans Zimmer. Çok küçük yaşlarında babasını kaybettiğinden müziği tek arkadaşı olarak görüyor ve müziğe yöneliyor. Hans Zimmer'in müzik eğitimi çok sınırlıdır. Yalnızca 2 haftalık bir piyano dersinden sonra yapmak istediğim şey bu değil diyerekten besteciliğe yöneliyor ve kendi kendine müzikler üretmeye çalışıyor. Kendisi gibi besteci olan Stanley Meyer ile tanışması ise Hans Zimmer'in hayatının dönüm noktası oluyor ve film müzikleri yapmaya başlıyorlar. Film müziği kariyerine 2 Oscar, 4 Grammy ödülü, 3 Emmy ödülü ve 1 Tony ödülü sığdırmayı başarmıştır. Müziklerini yaptığı filmlerin arasında Aslan Kral, Dune, Gladiator, Son Samuray, Karayip Korsanları serisi, Kara Şövalye üçlemesi, Inception, Man of Steel, Interstellar, Dunkirk, No Time to Die gibi Hollywood'un yüksek bütçeli ve bol gişeli filmleri yer alıyor. Günümüzde Kaliforniya Santa Monica'da Remote Control Productions ismini verdiği stüdyosunda film müziği çalışmalarına devam etmektedir. Film müzikleri konusunda en az Hans Zimmer kadar önemli bir başka isim daha var. James Newton Howard. Hans Zimmer'le birlikte ortak çalışmalar da yapan James Newton Howard 9 Haziran 1951 yılında Los Angeles'ta dünyaya geldi. Hans Zimmer gibi henüz akademi ödüllerini kazanamamış olsa da aday gösterilen müzikleri vardır. James Newton Howard film müziği kariyerine başlamadan önce pek çok müzik grubunda klavyeci, besteci, aranjör ve söz yazarı olarak çalıştı. James Newton Howard'ın kariyerini değiştiren olay ise Elton John ile tanışmasıdır. James Newton Howard, Elton John'la karşılaşmadan önceki dönemini tek bir kelimeyle açıklıyor. Fakirlik. Mesleğinden yeteri kadar para kazanabilen bir müzisyen değildi. New York'ta kendi grupları için bir köşede çalışmalarına devam ederken bir gün telefonu çalıyor ve telefonun ucundaki isim o zamanki menajeri ve James'e hayatının fırsatını sunuyor. Elton John'un müzik seçmelerine katılmak ister misin diyor. Ve James Newton Howard hemen evet diyor. Ve sonra adım adım parlak bir kariyere doğru ilerlemeye başlıyor. Fakat buna rağmen müzik kariyerinin en başarılı dönemi film müzikleri yaptığı dönem oluyor. Fakat buna rağmen kariyerinin en başarılı dönemini film müzikleri yakalıyor. Müziklerini yaptığı filmlerin içine neler yok ki? Avukat, Ben Efsaneyim, King Kong, Sudaki Kız, Kanlı Elmas, Hans Zimmer'le birlikte Kara Şövalye, Direniş, Son Hava Bükücü, Turist, Parkland, Malefiz, Gece Vurgunu, Palm Sacrifice ve Fantastik Canavarlar gibi sayısız proje James Newton Howard'ın müzikleriyle vizyona giriyor. James Newton Howard da Hans Zimmer gibi günümüzde Kaliforniya Santa Monica'daki James Newton Howard Studios'ta film müziği çalışmalarına devam ediyor. Film müziği dünyasının bir diğer dev ismi James Horner. 14 Ağustos 1953'te Amerika'da dünyaya geliyor. Kariyerinde müziklerine imza attığı birbirinden büyük filmler var. Ama bunların içinde Titanic en bilineni. Dünyaca ünlü sanatçı Celine Dion'un seslendirdiği My Heart Will Go On isimli şarkının bestecisi de James Horner'dır. Avatar, Aliens, Braveheart, Akıl Oyunları, Casper, Zorro Efsanesi, Karate Çocuk gibi filmlerin müzikleri James Horner imzası taşır. Müziğin yanında havacılığa da çok meraklı olan James Horner, 22 Haziran 2015 tarihinde trajik bir uçak kazasıyla aramızdan ayrılmıştır. Film müziği dünyasında hala hayatta olan en yaşlı besteciye gelelim. John Williams, günümüzde aktif meslek yaşamına devam eden besteci, 8 Şubat 1932 tarihinde Amerika'da doğuyor. John Williams, besteciliği yanında hem bir piyanist hem de orkestra şefidir. Devasa bir kariyere sahip olan John Williams, 5 Akademi Ödülü, 17 Grammy, 3 Altın Küre, 2 Emmy Ödülü ve 5 de BAFTA Ödülü sahibidir. John Williams'ın kariyerinin dönüm noktası Jaws filmi için yaptığı müziktir. Jaws filmi için yaptığı ikonik tema onun isminin bütün dünyada duyulmasına sebep olmuştur. Jaws filmi dışında Jurassic Park, E.T., Evde Tek Başına serileri, Schindler'in Listesi, Kutsal Hazine Avcıları, Harry Potter, Yıldız Savaşları, Indiana Jones serisi, Harry Potter serisi gibi sayısız projeye müzikleriyle hayat vermiştir. John Williams'ın müzik konusunda enteresan takıntıları vardır. Bu videoda bahsettiğim Hans Zimmer, James Newton Howard, James Horner gibi isimlerin aksine klasik orkestra ve koro tabanlı bir müziğin dışına asla çıkmayı sevmez. Müziklerinde elektronik elementler asla kullanmaz. Bu açıdan da bakarsak aslında tam bir klasik müzik bestecisi gibi davranıyor diyebiliriz. Hatta film müziklerinin yanında keman konçertoları ve senfoniler yazacak kadar klasik orkestra bağımlısı bir bestecidir. Günümüzde aktif meslek yaşamını Amerika'da devam etmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.